Merhaba arkadaşlar. Hepimizin hayatında saygı duyduğu, örnek aldığı insanlar vardır değil mi? Bir öğretmen, bir hoca, bir koç, bir abi, abla, bir aile büyüğü veya toplumsal bir lider. Peki düşünelim. Bu insanların ağzından sürekli çirkin sözler, kaba küfürler ya da birbirinin arkasından çekiştiren ifadeler duyduk mu? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü gerçekten saygı duyduğumuz insanlar genellikle dillerine sahip çıkan, neyi nerede söyleyeceğini bilen insanlardır. İşte bugün tam da bu meseleden, yani dilin iffetinden konuşacağız. İffet denildiğinde çoğu zaman aklımıza gözümüzü, bakışımızı ve davranışlarımızı haramdan korumak gelir. Fakat dilimizin de bir iffeti vardır. Ağzımızdan çıkan her kelime karakterimizden, kalbimizden ve terbiyemizden bir iz taşır. İnsanlar bizi sadece kıyafetimizle veya dış görünüşümüzle değil, konuşma biçimimizle de tanır. Çağımızda çok normalleştirilen, hatta bazen popülerleştirilen önemli bir problem var. Küfürlü, kaba ve ahlak dışı ifadeler kullanmak. Bazen bu sözler bir tepki, bir refleks, arkadaş ortamında kabul görmenin yolu, hatta erkeklik veya güçlü görünme göstergesi olarak algılanıyor. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Kendisini kontrol edebilen insan ise öfkelendiğinde bile seviyesini korur. En sakin, en kendine güvenen ve en saygın insanları gözümüzde canlandıralım. Onlar bağırarak ve küfrederek mi etkili oluyorlardı, yoksa sakin, ölçülü ve net konuşarak mı? Asıl güç insanın sesini yükseltmesine değil, öfkesine ve diline hakim olmasındadır. Özellikle yurt dışında yaşayan Müslüman gençler olarak bu konuda daha büyük bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizler yalnızca kendimizi değil, çoğu zaman farkında olmasak bile İslam'ı ve Müslümanları da temsil ediyoruz. Okulda, iş yerinde, sokakta, spor kulübünde veya sosyal medyada sergilediğimiz tavırlar çevremizdeki insanların İslam hakkındaki düşüncelerini etkileyebiliyor. İnsanlar bazen İslam'ı kitaplardan değil, karşılaştıkları Müslümanların davranışlarından tanıyorlar. Bu nedenle küfürlü, kaba, saldırgan veya saygısız bir dil kullanmamız yalnızca kişisel imajımızı zedelemez. Aynı zamanda Müslüman gençler böyledir işte şeklinde yanlış bir etiketleme oluşmasına da sebep olabilir. Belki bizim düşünmeden söylediğimiz bir cümle bir insanın İslam'a karşı mesafe koymasına yol açabilir. Bu çok ağır bir sorumluluktur. Bizden beklenen kusursuz olmak değil ki, hatalarımızı fark etmek, kendimizi düzeltmek ve güzel ahlakla örnek olmaya çalışmaktır. Özellikle sosyal medyada yazdığımız yorumların, paylaştığımız videoların ve kullandığımız ifadelerin kalıcı olduğunu da unutmamalıyız. Gerçek hayatta söylemeye çekineceğimiz sözleri ekran arkasına rahatça yazmak sorumluluğumuzu asla azaltmaz. Aksine binlerce kişiye ulaşabildiği için etkisini ve sorumluluğunu daha da büyütebilir. Bu yüzden daima dijital ortamda da Müslümanca bir üslup kullanmalıyız. Rabbimiz İsra suresinde bizleri bu konuda çok net uyarıyor. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Şimdi gel gelelim ikinci meseleye. Gıybet. Gıybet küfürden biraz daha sinsi ve daha masum görünen bir günahtır. Kimse oturup ya şimdi gıybet edeceğim demez. Sohbet başlar, orada bulunmayan birinden söz edilir, işte sen bilmiyorsun, o şöyle yaptı denir ve kısa sürede konuşma o kişinin kusurlarını anlatmaya dönüşür. Peygamberimizin verdiği ölçü çok nettir. Kardeşini duyduğunda hoşlanmayacağı bir şekilde anmak gıybet. Söylediğimiz şeyin doğru olması onu gıybet olmaktan çıkarmaz. Doğru değilse zaten iftira olur ve günah daha da büyür. Bazen arkadaş grubunda sıradan bir sohbet gibi başlayan konuşma saatlerce bir insanın kusurlarının anlatılmasına dönüşüyor. Kimse kendisini kötü niyetli görmüyor. Fakat o kişi konuşulanları duysa ne hissederdi? Bizim hakkımızda aynı şeyler söylense hoşumuza gider miydi? Unutmayalım ki Allah yalnızca insanların yanında söylediklerimizi değil, kimsenin olmadığı yerde söylediklerimizi de bilir. Kamera yokken, bizi tanıyan kimse bulunmazken ve hesap sorulmayacağını düşündüğümüz anlarda nasıl konuştuğumuz asıl karakterimizi gösterir. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağız ve söylediğimiz her sözün hesabıyla karşılaşacağız. Bir Müslümana nezaketsizlik, kabalık ve çirkin söz yakışmaz. Hele Almanya gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplumda güzel dilimiz ve ahlakımız en etkili tebliğ yollarından biri olabilir. Bazen bir selam, nazik bir cevap, öfke anında gösterilen sabır veya gıybete katılmamak uzun konuşmalardan çok daha güçlü bir mesaj verir. O halde bugün kendimize küçük bir söz verelim. Konuşmadan önce bir saniye duralım. Bu söz doğru mu, gerekli mi, kırıcı mı? Allah'ın razı olacağı bir söz mü diye soralım. Bir hafta boyunca dilimize daha fazla dikkat edelim ve kendimizde neyin değiştiğini gözlemleyelim. Unutmayalım ki arkadaşlar, dilimiz bize verilmiş büyük bir emanettir. Onu nasıl kullandığımız, kalbimizin temizliğinin, karakterimizin ve temsil ettiğimiz değerlerin aynasıdır. Büyüklerimizin de dediği gibi güzel söz söyleyen etrafına da güzellik saçar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.